Korku oyunlarında bizi en çok ürküten şey her zaman karşımıza çıkan yaratıklar değildir. Bazen terk edilmiş bir dünyaya neden gönderildiğimizi bilmemektir. Bazen rengarenk oyuncakların üretildiği bir fabrikanın sessizliğidir. Bazen insanlığın kendi elleriyle yarattığı canlılardır. Bazen de kaçmaya çalıştığımız canavarların aslında kendi içimizde yaşadığını fark etmektir. 2025 ve 2026 dönemi korku oyunları açısından oldukça hareketli geçti. Bağımsız yapımlardan büyük bütçeli serilere kadar pek çok oyun milyonlarca oyuncuyu karanlık koridorlara, terk edilmiş yapılara ve çökmüş dünyalara sürükledi. Fakat bu oyunların bıraktığı etki yalnızca ani korkutmalardan, karşımıza çıkan yaratıklardan ya da hayatta kalma mücadelesinden kaynaklanmıyor. Her birinin altında insan doğasına, bilime, şirketlere, hafızaya ve bilinmeyene dair daha büyük bir korku yatıyor. Bu videoda 2025 ve 2026 döneminde öne çıkan 5 korku oyununu taşıdıkları atmosfer ve temel çatışmaları üzerinden 5 farklı kitaplarla eşleştireceğiz. Birebir aynı hikayeler değil, oyunları kapattığımızda içimizde kalan huzursuzluğun edebiyattaki karşılığını arayacağız. Karanlık koridorlara girmeden önce videoyu beğenmeyi ve oyunlarla kitapların çeşitliliği yeni içerikler için kanala abone olmayı unutmayın. Repo'nun bu kadar büyük bir fenomene dönüşmesinin en önemli nedenlerinden biri korkuyla komediyi aynı anda kullanabilmesi. Oyunda küçük robotları kontrol ediyor ve arkadaşlarımızla birlikte terk edilmiş tekinsiz yapılara giriyoruz. Görevimiz ilk bakışta oldukça basit. İçerideki değerli eşyaları bulmak, zarar vermeden taşımak ve canavarlar bizi yakalamadan çıkış noktasına ulaştırmak. Fakat bunu yapmak göründüğünden daha kolay değil. Taşıdığımız eşyaların ağırlığı, büyüklüğü ve biçimi hareketlerimizi doğrudan etkiliyor. Küçük bir tabloyu tek başımıza taşıyabilirken ağır bir dolabı kaldırmak için birkaç kişinin birlikte hareket etmesi gerekebiliyor. Bir arkadaşımız dolabın bir ucundan çekerken diğeri yön vermeye çalışıyor. Tam her şey yolunda gidiyor derken eşya merdivenlerden yuvarlanabiliyor, duvara çarpabiliyor ya da parçalanabiliyor. Bütün ekip kahkahalarla birbirini suçlarken koridorun sonundan belirlen bir yaratık birkaç saniye içinde herkesi susturuyor. Bu oyuncuya sürekli sahte bir güven duygusu veriyor. Arkadaşlarımız yanımızda olduğu için kendimizi yalnız hissetmiyoruz. Robotların çıkardığı komik sesler, başarısız taşıma girişimleri ve yaşanan kazalar ortamın gerginliğini azaltıyor. Fakat tam rahatladığımız anda takım arkadaşlarımızdan birinin sesi kesiliyor. Az önce bizimle konuşan kişinin nerede olduğunu bilmiyoruz. Onu aramak için geri dönmek mi yoksa elimizdeki eşyaları kurtarmak mı gerektiğine karar vermeye çalışıyoruz. Oyundaki en güçlü korku da tam olarak burada ortaya çıkıyor. Bilinmeyen bir yapının içine giriyoruz. İçeride hangi yaratığın bulunduğunu, koridorların nereye çıktığını veya arkadaşlarımızdan hangisinin geri dönebileceğini bilmiyoruz. Repo'nun bu bilinmeyen bölgelerine girme hissini edebiyattaki en güçlü karşılıklarından biri yok oluş. Kitapta 4 kişilik bir keşif ekibi X bölgesi adı verilen gizemli bir alana gönderiliyor. Bu bölge daha önce de farklı ekipler tarafından araştırılmıştır. Ancak gerçekleştirilen keşiflerin hiçbiri X bölgesinin gerçekte ne olduğunu açıklamaya yetmemiştir. İçeri giren ekipler hastalanmış, birbirine saldırmış, ortadan kaybolmuş ya da dünyaya döndüklerinde tamamen değişmiştir. Yeni ekipteki insanların isimlerini bile öğrenemeyiz. Onlar yalnızca biyolog, psikolog, antropolog ve haritacı olarak anılır. Sanki kişilikleri ve geçmişleri bölgenin dışında bırakılmış, geriye yalnızca görevleri kalmıştır. Tıpkı Repo'daki robotların neden orada olduklarını sorgulamadan değerli eşyaları toplamaları gibi yok oluşun karakterleri de kendilerinden tam olarak ne beklendiğini bilmeden bilinmeyen bir alanın içine gönderilir. Fakat X bölgesi sıradan bir araştırma alanı değildir. Doğanın işleyişi değişmiştir. Haritalarda bulunmayan yapılar vardır. Bitkiler, hayvanlar ve insanlar arasındaki sınır giderek belirsizleşir. Karakterler bölgeyi gözlemlediklerini düşünürken zamanla asıl gözlemlenenlerin kendileri olabileceğini fark eder. Bu bilinmezliği arkadaşlarla oynanan kaotik ve zaman zaman komik bir korkuya dönüştürür. Yok oluş ise aynı huzursuzluğu daha sessiz, daha yalnız ve daha kişisel bir yerden kuruyor. İki hikayede de karakterler bilinmeyen bir bölgeye oradan bir şeyler çıkarmak için giriyor. Repo'da değerli eşyaları toplamaya çalışıyor, yok oluş değilse bilgi toplamaya çalışan bir ekibi takip ediyoruz. Fakat asıl tehlike içeride yaşayan yaratıklar değil. Asıl tehlike girdikleri yerin kurallarını hiçbir zaman tam olarak anlayamamaları. Bir canavar gördüğümüzde ondan kaçabiliriz. Fakat bulunduğumuz yer bizi yavaş yavaş değiştirmeye başladığında yapmamız gereken şeyin nereden başladığını anlamak çok daha zordur. Çünkü bazı yerlerden bedenimizle çıkabiliriz. Ama o yer zihnimizin içinde yaşamaya devam eder. Bir mekanı korkutucu yapan şey her zaman karanlık olması değildir. Poppy Playtime'ın geçtiği Playtime Co.
Bir zamanlar çocukların hayranlıkla baktığı oyuncakların üretildiği rengarenk bir fabrikadır. Duvarlarda gülümseyen karakterler vardır. Koridorlarda parlak renkler kullanılmıştır. Hoparlörlerden neşeli sesler yükselir. Her şey eğlenceli, güvenli ve çocuklara uygun görünmek üzere tasarlanmıştır. Fakat yıllar sonra fabrikaya geri döndüğümüzde çalışanların tamamının ortadan kaybolduğunu görürüz. Geride yalnızca boş üretim alanları, eski video kayıtları ve hareket etmeye devam eden oyuncaklar kalmıştır. Playtime'ın korkusu tam olarak burada başlıyor. Normalde güven vermesi gereken oyuncaklar karanlık koridorlarda bizi takip ediyor. Bir çocuğun sarılmak isteyebileceği Huggy Wuggy kaçmamız gereken dev bir yaratığa dönüşüyor. Şehir reklamlar, fabrikanın sakladığı korkunç geçmişin parçalarını taşıyor. Oyun ilerledikçe Playtime Co.'nun yalnızca oyuncak üretmediğini anlıyoruz. Şirket çocukları ve çalışanları deneylerinde kullanmış, insan bedenleri de oyuncaklar arasındaki sınırı ortadan kaldırmıştır. Burada fabrika yalnızca ürünlerin üretildiği bir yer değildir. İnsanların da parçalanıp yeniden şekillendirildiği devasa bir düzendir. Fabrikanın edebiyattaki karşılığını Fabrika adlı kısa romanda buluyoruz. Bu kitapta dev oyuncaklar, laboratuvar deneyleri veya karanlıkta dolaşan yaratıklar yoktur. İlk bakışta her şey son derece sıradandır. 3 farklı karakter sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiği tam olarak anlaşılmayan devasa bir fabrikada çalışmaya başlar. Birinin görevleri kağıtları parçalamaktır. Bir diğerinin anlamsız görünen belgelerdeki yazım hatalarını düzeltmektir. Başka biri fabrikanın çevresinde yaşayan canlıları araştırır. Karakterler kendilerine verilen işleri yapar, fakat yaptıkları işin ne işe yaradığını, fabrikanın bütünün içinde nasıl bir anlam taşıdığını ya da ortaya nasıl bir ürün çıktığını bilmezler. Her geçtikçe fabrika yalnızca çalıştıkları yer olmaktan çıkar. Zamanlarını, ilişkilerini ve gerçeklik duygularını içine alan bir dünyaya dönüşür. İş ile özel hayat arasındaki sınırlar kaybolur. Karakterler ne ürettiklerini, yaptıkları işin neden gerekli olduğunu ve fabrikanın gerçekten ne kadar büyük olduğunu anlayamaz hale gelir. Playtime şirket korkusunu görünür hale getiriyor. İnsanlar deneylere dönüştürülüyor. Çocukluk anıları ticari ürünlere çevriliyor, canlı bedenler şirketin kullanabileceği malzemeler olarak görülüyor. Fabrika ise aynı dehşeti çok daha sessiz bir biçimde anlatıyor. Kimse karakterleri koridorlarda kovalamıyor. Duvarların arkasından dev yaratıklar çıkmıyor. Fakat çalışanlar yavaş yavaş kişiliklerini, zaman duygularını ve yaptıkları işe anlam verememe yetilerini kaybediyor. Birinde fabrika insanları fiziksel olarak ürüne dönüştürüyor. Diğerinde ise insanları yaptıkları işten ibaret hale getiriyor. İki eserin merkezindeki korku da aynı yere çıkıyor. İnsanların kurduğu bir sistem zamanla onu kuran insanlardan daha büyük bir şeye dönüşebilir. Ve sistem yeterince büyüdüğünde içindeki çalışan insanlara artık insan olarak ihtiyaç duymaz. Onların yalnızca işe yarayan taraflarına ihtiyaç duyar. Bir fabrikanın içinde canavarların bulunması korkutucudur. Fakat fabrikanın kendisi bir canavara dönüştüğünde dışarı çıkabileceğimiz tek bir kapı bile kalmayabilir. Poppy Playtime'da şirketin karanlık yüzünü terk edilmiş koridorlarda görüyoruz. Killing Floor 3'te ise şirketin yarattığı felaket artık duvarların arasına sığmıyor. Oyunun dünyasında Horizon adlı dev bir şirket, Z adı verilen biyolojik yaratıklardan oluşan bir ordu üretmiştir. Bu yaratıklar doğal yollarla ortaya çıkmamıştır. Laboratuvarlarda tasarlanmış, geliştirilmiş ve savaşmak üzerine üretilmiştir. Oyuncular olarak Nightfall adlı direniş grubuna katılıyor ve Horizon'un yarattığı Z sürülerine karşı savaşıyoruz. Floor 3'ün oynanışında uzun uzun düşünmek için fazla zamanınız yoktur. Tıklar üzerinize dalga dalga geliyor, cephanenizi kontrol ediyor, savunma noktalarını oluşturuyor ve takım arkadaşlarınızla birlikte hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Ekran kanla, parçalanmış bedenlerle ve patlatmalarla doluyor. Fakat oyunun temelindeki asıl korku bu yaratıkların görünüşünde değildir. Asıl korkutucu olan birilerinin onları bilinçli olarak üretmiş olmasıdır. Redler yanlışlıkla ortaya çıkmış canlılar değildir. Onlar bir şirketin gücünü arttırmak, insanları kontrol etmek ve daha etkili silahlar geliştirmek için tasarlanmıştır. Bu dünyanın edebiyattaki en güçlü karşılıklarından biri Antilop ve Fluria. Kitabın dünyasında bilimsel gelişmeler insanların ortak yararı için kullanılmaz. Dev şirketler korunaklı bölgelerde yaşayan ayrıcalıklı insanlarla dışarıda bırakılan toplum arasında keskin sınırlar oluşturmuştur. Genetik mühendisliği sayesinde yeni hayvanlar, ilaçlar, yiyecekler ve canlı türleri tasarlanır. İnsanlar bilimin yapabileceklerini sürekli geliştirir. Fakat yapılabilecek her şeyin yapılması gerekip gerekmediğini soran kimse kalmamıştır. Kitabın merkezindeki Craig insanlığı kusurlu bir tür olarak görür. Savaşları, kıskançlığı, şiddeti, hastalıkları ve açgözlülüğü insanın doğasını düzeltilebilecek hataları olarak değerlendirir. Bu nedenle daha sakin, daha uyumlu ve daha kusursuz insan türü tasarlamaya girişir. Ancak insanlığı düzeltme düşüncesi zamanla mevcut insanları ortadan kaldırma planına dönüşür. Killing Floor 3, biyoteknolojik felaketin sonrasını gösteriyor. Laboratuvarlar kapılarını açmıştır, tasarlanan yaratıklar şehirleri ele geçirmiştir.
İnsanlık kendi ürettiği silahlara karşı savaşmaktadır. Antilop ve Florya ise bize o kapılar açılmadan önceki dünyaya götürüyor. Şirketlerin giderek güçlendiği, bilimin sınırlarını kaybettiği ve canlıları yeniden tasarlamanın sıradan bir ticari faaliyet haline geldiği dönemi anlatıyor. Oyun felaketin sonucuyla ilgileniyor. Kitap ise felaketin mümkün kılan düşünceyle. Bu nedenle Antilop ve Florya, Killing Floor 3'te karşılaştığınız yaratıkların nasıl üretildiğini anlatan bir ön hikaye değildir. Bundan daha rahatsız edici bir şeyi gösterir. Horizon gibi dev bir şirketin ortaya çıkabileceği dünyayı anlatır. Çünkü canavarlar laboratuvarlarda üretilmeden önce onları üretmenin normal olduğuna inanan bir düzenin oluşması gerekir. İnsanlığın sonunu getirecek yaratıkların dişleri ve pençeleri olabilir. Fakat onları dünyaya getirecek şey çoğu zaman çok daha sıradan görünür. Bir şirket hedefi, bir araştırma bütçesi, daha fazla güç kazanma isteği ve sonuçlarını düşünmeden alınmış bir karar. Killing Floor 3'te canavarları karşımızda görüyoruz. Dying Light The Beast'te ise canavarla insanlar arasındaki sınır Kyle Crane'in bedeninin içinde geçiyor. İlk Dying Light'ın ardından yıllarca üzerinde deneyler yapılan Kyle Crane, kendisini bunu yapanlardan intikam almak için Castro Woods bölgesine gidiyor. Fakat artık eskiden olduğu kişi değildir. İnsan DNA'sı ve enfekte DNA'sı aynı bedende birleşmiştir. Crane, İnsanüstü bir güce ulaşırken kontrolünü kaybetme tehlikesiyle de karşı karşıya kalır. Oyunda canavarca gücümüzü serbest bıraktığımızda düşmanımızı olağanüstü bir vahşette parçalayabiliyoruz. Normal şartlarda karşısında zorlanacağımız yaratıklar benim öfkesinin karşısında savunmasız kalıyor. Güç hayatta kalmamızı sağlıyor. Aynı zamanda bizi hayatta kalmaya çalıştığımız yaratıklara biraz daha yaklaştırıyor. Oyunun temelindeki çatışma yalnızca Kyle Crane ile düşmanları arasında değil, Crane'in insan kalmak isteyen tarafıyla içindeki yaratık arasında da devam ediyor. Bu çatışmanın edebiyattaki karşılığını içimizdeki canavar kitabında bulabiliriz. Kitapta doğaüstü yaratıklar, salgınlar veya zombi virüsleri bulunmaz. Fakat insanın içinde saklanan şiddet herhangi bir canavardan daha rahatsız edici bir biçimde ele alınır. Hikayenin merkezindeki Lantinler zaman zaman kontrol edemediği öldürme dürtüsüyle mücadele eder. Dışarıdan bakıldığında toplumun sıradan bir üyesidir. Çalışır, insanlarla ilişki kurar ve hayatını sürdürmeye çalışır. Fakat zihninin içinde kendisinin bile tam olarak açıklayamadığı karanlık bir güç vardır. Bu karanlık yalnızca bireysel kötülükle açıklanamaz. Aileden gelen genetik özelliklerin, yaşanılan çevrenin, bastırılmış duyguların ve toplumdaki çürümenin insan davranışlarını nasıl şekillendirdiğini sorgular. Kyle Crane ile Lanter aynı karakter değildir. Crane içindeki yaratıkları düşmanlarına karşı kullanmaya çalışır. Lanter ise içindeki şiddeti kimi yönlendireceğini kontrol etmekte zorlanır. Fakat ikisinin de karşısında aynı soru bulunur. İçimizdeki karanlığı kullanmaya başladığımızda onun bizi kullanmamasını nasıl engelleyebiliriz? Dying Light The Beast oyuncuya içindeki yaratığı serbest bırakmanın verdiği gücü hissettiriyor. Düşmanların üzerine atılıyor, engelleri aşıyor ve insan bedeninin sınırlarını geride bırakıyoruz. Fakat bu gücün verdiği haz oyunun ahlaki gerilimini de oluşturuyor. Canavarlaşmak işe yarıyorsa insan kalmak neden önemlidir? İntikam aldığımız kişiler bizden daha zalimse onlara karşı kullandığımız şiddet bizi otomatik olarak haklı çıkarır mı? İçimizdeki canavar bu sorulara rahatlatıcı cevap vermiyor. İnsan doğasının karanlık tarafının yalnızca dışarıdaki kötü insanlara ait olmadığını gösteriyor. Şiddet, uygarlığın dışında yaşayan ilkel bir güç değildir. Modern şehirlerin, makinelerin ve günlük hayatın içinde de yaşamaya devam eder. Teknoloji ilerlerken insanın dürtüleri aynı yerde kalabilir. Kyle Crane'in bedeni insan ile yaratık arasında bölünmüştür. Fakat kitap bize bu bölünmeyi yaşamak için mutasyona uğramamamız gerektiğini hatırlatır. İnsanı canavardan ayıran şey içinde karanlık bulunması değildir. O karanlığa teslim olmamak için verdiği mücadeledir. İçimizdeki canavardan kaçmak zordur. Fakat son eşleşmemizde kaçmaya çalıştığımız şey bir insan, yaratık veya şirket değildir. Mekanın kendisidir. Backrooms fikrinin korkutucu olmasının nedeni içindeki yaratıklardan önce bulunduğumuz ortamdır. Duvar kağıtları, titreşen Florans lambaları, birbirinin aynısı görünen odalar, hiçbir yere çıkmayan koridorlar, bu mekanlar tamamen yabancı görünmez. Tam tersine daha önce bir ofiste, otelde, hastanede veya alışveriş merkezinde gördüğümüz anları hatırlatır. Fakat buralardan bütün insanlar ve bütün amaçlar çıkarılmıştır. Geriye yalnızca sonsuza kadar tekrar eden odalar kalmıştır. Escape the Backrooms, bu internet korkusunu arkadaşlarla oynanabilen bir keşif ve kaçış oyununa dönüştürüyor. Oyuncular 30'dan farklı bölümden geçiyor, her alanın kendine özgü kurallarını öğreniyor ve koridorlarda dolaşan varlıklardan kaçmaya çalışıyorlar. Bir bölümden çıktığınızda kurtulduğunuzu düşünüyorsunuz. Fakat açtığımız kapı bizi yalnızca başka bir tuhaf mekana götürüyor. Otel koridorundan çıkıp karanlık bir tünele giriyoruz. Oradan yüzme havuzlarının ardındaki sonsuz odalara geçiyoruz. Her yeni bölüm çıkışa yaklaştığımızı değil, bu dünyanın düşündüğümüzden çok daha büyük olduğunu gösteriyor.
Sonsuz mekan hissinin edebiyattaki en güçlü karşılıklarından biri Piranesi kitabıdır. Kitabın baş kahramanı ev olarak adlandırdığı devasa bir yapıda yaşamaktadır. Bu evin salonları bitmek bilmez. Duvarlarının binlerce heykeller süsler. Alt katlarını deniz suları basmış, üst katlarını da bulutlar dolaşır. Piranesi her gün salonları gezer, gelgitleri takip eder ve gördüklerini defterine kaydeder. Evin dünyadaki gerçek mekan olduğunu inanır. Kendisinden başka yalnızca öteki adını verdiği bir insanı düzenli olarak görür. Fakat zamanla evin geçmişi, ötekinin anlattıkları ve Piranesi'nin kendi kimliği hakkında cevaplanması gereken sorular ortaya çıkar. Escape the Backrooms ile Piranesi arasındaki en açık bağlantı sonsuz gibi görünen mimaridir. Her iki eserde de mekan, hikayenin geçtiği sıradan bir arka plan değildir. Mekanın kendisi yaşayan bir dünya gibidir. Kuralları vardır, insanların hafızasını, davranışlarını ve gerçeklik algısını değiştirir. Ancak iki eser arasında önemli bir fark bulunur. Escape the Backrooms'taki tek amacımız dışarı çıkmaktır. Koridorlar düşmancadır, odalar bizi tüketir, her köşe arkasında yeni bir tehlike saklayabilir. Piranesi ise evden yalnızca korkmaz. Onu sever, heykellerine hayranlık duyar, kuşlarla, sularla ve salonla bir bağlantı kurar. Ev hem onun hapishanesi hem de yuvasıdır. Eşleşmeyi güçlü yapan şey tam olarak bu karışıklıktır. Bir labirentten çıkmak istediğimiz sürece tutsak olduğumuzu biliriz. Fakat labirenti evimiz olarak görmeye başladığımızda durum değişir. Dışarıdaki dünyayı hatırlamıyorsak gerçekten kaçmak isteyebilir miyiz? Piranesi'nin tuttuğu kayıtlar yalnızca evi haritalandırmak için değildir. Kayıtlar kendi benliğini korumasının da bir yoludur. Escape the Backrooms'ta arkadaşlarımızın sesleri benzer bir işlev görür. Birbirimizi duyabildiğimiz sürece nerede olduğumuzu tam olarak bilmesek bile yalnız olmadığımızı hissederiz. Sesler kesildiğinde aynı koridorda kaç kez yürüdüğümüzü, doğru yönde ilerleyip ilerlemediğimizi ve yanımızdaki kişilerin hala hayatta olup olmadığını sorgulamaya başlarız. En korkutucu labirent çıkışı bulunmayan değildir. İnsana dışarıda başka bir dünya bulunduğunu unutturandır. Repo'da bilinmeyen yapıların içine girerek değerli eşyaları çıkarmaya çalıştık. Yok oluş, bilinmeyen bir bölgenin insanı nasıl değiştirebileceğini gösterdi. Playtime'da oyuncak fabrikasının karanlık geçmişini araştırdık. Fabrika, insanların farkına varmadan devasa bir sistemin parçasına dönüşmesini anlattı. Killing Floor 3'te şirketlerin tasarladığı yaratıklarla savaştık. Antilop ve Furia, o yaratıkların mümkün kılan bilim ve iktidar anlayışını sorguladı. Dying Light the Beast'te içimizdeki canavarı düşmanlarımıza karşı kullandık. İçimizdeki canavar, insanın karanlık dürtülerinden gerçekten kaçıp kaçamayacağını sordu. Escape the Backrooms'ta sonsuz koridorlardan çıkış aradık. Piranesi ise bir labirentin yalnızca bedenimizi değil, hafızamızı ve kimliğimizi de içine alabileceğini gösterdi. Bu oyunların her biri bizi farklı yaratıklarla karşılaştırıyor. Fakat hepsinin altında çok daha tanıdık korkular bulunuyor. Bilinmeyenin karşısındaki çaresizliğimiz, şirketlerin insan hayatı üstündeki gücü, bilimin etik sınırlarını kaybetmesi, kontrol edemediğimiz dürtülerimiz, bütün çıkışların birbirinin aynısı gibi göründüğü bir dünyada kaybolma ihtimali. İyi bir korku oyunu bizi yalnızca oynarken ürkütmez. Oyun bittikten sonra güvenli olduğunu düşündüğümüz dünyaya biraz daha şüpheyle bakmamıza neden olur. İyi bir korku kitabı da aynı şeyi yapar. Canavarın nerede saklandığını açıkça göstermez. Bunu sandığımızdan çok daha yakınımızda olabileceğini hissettirir. Peki bu 5 eşleşme arasında sizin en çok ilginizi çeken hangisi oldu? Siz 2025 ve 2026 döneminin hangi korku oyununu bir kitapta eşleştirirdiniz? Yorumlarda kendi ürününüzü paylaşmayı unutmayın. Çünkü bazı korkular ekran kapatıldığında sona ermez. Yalnızca başka bir hikayenin içinde bizi beklemeye devam eder.